Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Gökyüzü bize bu hafta dengeli bir denge arayışı sunuyor. Hem kripto hem de emtia piyasaları açısından geçiş dönemi hakim. Çünkü tutulma sezonunun son yankılarıyla birlikte sonbahar enerjisi devreye giriyor. Bu, sadece piyasa verilerine değil, gökyüzünün uyum çağrılarına da kulak vermeyi gerektiriyor. Gelin 22-28 Eylül 2025 haftasına birlikte göz atalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın çünkü sizin desteğinizle çok daha güçlü içerikler üretebiliyoruz. Haftanın genel finansal enerjisi. Bu hafta gökyüzü, finansal piyasalara uyum, denge ve ilişkisel farkındalık mesajı veriyor. Başak'taki kısmi güneş tutulmasının etkileri, belirsizliklerin yerini netleşmeye bırakıyor. Bu enerji, yatırımcıları aceleci adımlardan uzak tutan, adeta bir terazinin dengeli tartısı gibi ölçülü hareket etmeyi öneriyor. Terazi burcunda güneşin girişi, ortaklıklara ve adil kararlara odaklanmayı ön plana çıkarıyor. Bu, özellikle portföy yönetimi yapan traderlar için bir fırsat. Stratejiler, risk paylaşımı ve işbirlikleri bu hafta en yakın müttefikiniz olabilir. Ancak, terazinin diplomatik zarafeti, bazen kararsızlık sinyalleriyle de gelebilir. Bu yüzden her fırsatı iki kez tartmak şart. Satürn'e Neptün karşıtlığının yumuşayan yankıları, gerçeklik ile hayaller arasındaki dengeyi vurguluyor. Finansal piyasalarda bu, abartılı iyimserlik veya karamsarlık tuzağından uzaklaşma riskini azaltıyor. Satürn'ün disiplinli yapısı, yatırımcılara dengeyi bozmayın derken, Neptün'ün sisli enerjisi, spekülatif balonlara veya yanıltıcı haber akışlarına karşı hala uyarıyor. Özellikle kripto piyasasında, bu karşıtlık, sağlam temellere dayalı projelerle spekülatif çılgınlıklar arasındaki farkı daha net görmenizi sağlayabilir. Mars-Akrep geçişi ise haftanın en yoğun ve dönüştürücü enerjilerinden biri. Mars'ın Akrep'teki tutkulu ve derin duruşu, Jüpiter'in Yengeç'teki koruyucu enerjisiyle uyumlanıyor. Bu, piyasalarda ani derin dalışlar ve yükselişler yaratabilir. Yatırımcılar için bu geçiş, derinlemesine araştır, gizli fırsatları yakala mesajı taşıyor. Özellikle teknoloji ve kripto piyasalarında, bu enerji beklenmedik sıçramalar veya dönüşümler getirebilir. Psikolojik olarak, bu hafta piyasalarda sabırsızlık ve gizli korkularla mücadele etmek gerekecek. Çünkü gökyüzü, uzun vadeli stratejilerin kısa vadeli tutkulara üstün geleceğini fısıldıyor. Yatırımcılar için kısa vadeli tavsiye, temel analizle hareket edin. Özellikle trend dönüşlerini sıkı takip edin. Ani haber akışlarına karşı hazırlıklı olun ve portföyünüzü dengeleyin. Uzun vadeli tavsiye, temel analizle desteklenmiş, sağlam temellere dayalı yatırımlara odaklanın. Tutulma sezonunun getirdiği netlik, büyük resmi görmeyi kolaylaştırabilir. Bu yüzden planlı ve dengeli hareket etmek, bu haftanın anahtarı olacak. Gökyüzü, uyumlu olanları ödüllendireceğini söylüyor. Ama aynı zamanda risk yönetimi yapmayanları cezalandırabilir. Bu hafta, finansal kararlarınızda hem mantık hem de sezgiyi dengeli bir şekilde kullanmanız gerekecek. Haftanın öne çıkan gökyüzü olayları. 22 Eylül 2025, sonbahar gündönümü Güneş teraziye girişi. Gökyüzünde bir terazi gibi, Güneş ekvatora doğru dengeleniyor ve terazi burcuna geçiş yapıyor. Bu, piyasalarda dengeyi bul, ortaklıkları güçlendir mesajı demek. Sanki bir diplomat titizliğiyle hareket etmenizi isteyen bir enerji var. Kripto piyasasında dengeli portföyler oluşturmanın tam zamanı. Özellikle Bitcoin ve Ethereum'da trend analizlerine dikkat edin. Çünkü bu geçiş ani fırsatlar kadar kararsızlık sinyalleri de getirebilir. Piyasalara olası etkileri. Kripto piyasasında volatilite azalabilir. Ancak doğru dengeyle orta vadeli kazanç fırsatları doğabilir. Altcoin'lerde spekülatif hareketler yerine ortaklık odaklı projelere odaklanın. 24 Eylül 2025, Mars Akrep burcuna girişi. Mars, gizemli bir ajan gibi Akrep'te derinlere dalıyor. Jüpiter ise Yengeç'te koruyucu bir kalkan gibi duruyor. Bu ikisi arasında bir uyum var. Sanki bir yatırımcının iç sesi derine in, dönüştür, derken, diğer ses korun, genişlet, diyor. Bu geçiş, aşırı tutkulu risklere karşı uyarıyor. Özellikle emtia piyasalarında, altın ve gümüşte derin fiyat hareketleri görebiliriz. Ama bu hareketler sürdürülebilir olmayabilir. Altın fiyatlarında kısa vadeli yükselişler beklenebilir. Kriptoda ise DeFi projelerinde spekülatif hareketler artabilir. Ancak bu dönüştürücü bir dönem. 28 Eylül 2025 ay düğümleri etkisiyle yeni ay yaklaşımı, terazide. Terazi burcunun dengesinde, gökyüzü adeta bir sözleşmeyi yeniliyor. Bu yeni ay yaklaşımı, yeni denge zamanı, diye fısıldıyor. Finansal piyasalarda uzun süredir ertelenen ortaklıklar su yüzüne çıkabilir. Sanki bir süredir bekleyen bir anlaşma imzalanmış gibi, içinden sürpriz haberler fırlıyor. Kripto dünyasında stablecoin haberleri, emtia piyasasında ise petrol fiyatlarında hareketlenmeler beklenebilir. Yatırımcılar,
Bu enerjinin getirdiği uyumu kullanarak portföylerini yeniden yapılandırmalı. Petrol fiyatlarında dalgalanma trendi güçlenebilir. Kripto piyasasında regülasyon netlikleri volatiliteyi artırabilir. Olası haber akışları ve yatırım kararlarına etkileri. Merkez bankaları faiz politikaları. 25-26 Eylül 2025'te Avrupa Merkez Bankası, ECB, toplantısı gerçekleşecek. Piyasalar, ECB'nin 2025'te devam eden yumuşak para politikası kapsamında 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Ancak, ECB Başkanı'nın enflasyon ve büyüme piyasasına dair yorumları, özellikle teknoloji hisseleri ve kripto piyasasını etkileyebilir. Daha güvercin bir ton, riskli varlıklarda alım baskısı yaratabilir. Regülasyon kripto haberleri. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SC, 27 Eylül civarında kripto varlık satışlarına yönelik yeni kurallar taslağı açıklayabilir. Bu, özellikle stablecoin ve DeFi platformlarını hedef alabilir. Avrupa'da ise MiCA regülasyonunun tam uygulama aşamaları hakkında bir güncelleme bekleniyor. Bu da Avrupa merkezli kripto projelerini etkileyebilir. Enerji ve emtia, OPEC'nin 23 Eylül'de yapacağı toplantıda, petrol üretim kotalarını artırma veya sınırlama kararı tartışılacak. Çin'in ekonomik verileri, emtia talebini etkileyebilir. Ayrıca, jeopolitik gerilimler, enerji fiyatlarında ani dalgalanmalara yol açabilir. Altın, ECB'nin faiz indirimi beklentileriyle desteklenmeye devam ediyor. Piyasalara etkiler. Kripto paralar. Bitcoin bu hafta adeta bir terazi gibi dengede duran bir keşif gibi. Güneşin terazi geçişi, traderların strateji ekranlarında yeni bir denge yakalıyor. Ancak, 28 Eylül'deki yeni ay yaklaşımı, regülasyon netliği gibi ani bir rüzgar getirebilir. Sanki zirveye tırmanırken ortaklık raporunu kontrol etmeden yola çıkmış bir dağcı gibisiniz. Hafta başında güçlü bir konsolidasyon görülebilir. Ancak regülasyon haberleriyle ani bir yükseliş riski var. Strateji, trend ve denge seviyelerini sıkı takip edin. Stop loss kullanmayı unutmayın. Ethereum, bir nehir gibi sakin ama derin akıyor. Ancak bu hafta dalgalı sulara hazır olun. Yeni ay yaklaşımı, regülasyon haberleriyle birlikte Ethereum'u bir çağlayanın eşiğine getirebilir. Sanki bir kayıkla sakin bir nehirde ilerlerken, aniden köpüklü bir akıntıya yakalanıyorsunuz. DeFi ve Layer 2 projeleri için uzun vadeli fırsatlar olsa da, kısa vadede volatilite yüksek. Hafta ortasında konsolidasyon beklenebilir, ancak yeni ay sonrası yükseliş riski var. Strateji, sağlam projelere odaklanın ve ani yükselişlere karşı temkinli olun. Altcoin'ler, Mars-Vakrep geçişinin etkisiyle adeta bir gizli labirentte dans eden kalabalık gibi. Herkes tutkulu ama bu labirentte kaybolmak da mümkün. Spekülatif projelerde hızlı yükselişler görülebilir, ancak bu hareketler genellikle dönüştürücü olacak. Sağlam temelli projeler, bu yoğun enerji içinde parlayabilir. Strateji, spekülatif hareketlere kapılmadan, temel analize dayalı seçimler yapın. Altın ve gümüş. Altın, bu hafta gökyüzünün güvenli limanı gibi parlıyor. Terazideki denge enerjisi, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini güçlendiriyor. Sanki bir fırtına öncesi sığınak arayan bir kaptan gibisiniz. Altın, bu sığınağın anahtarı olabilir. ECB'nin faiz indirimi beklentileri, altını desteklemeye devam ediyor. Ancak Mars-Vakrep geçişi ani dalgalanmalara yol açabilir. Gümüş ise daha volatil bir seyir izleyebilir. Çünkü Jüpiter'in büyütücü enerjisi spekülatif hareketleri tetikleyebilir. Strateji, altında uzun vadeli pozisyonlar düşünülürken, gümüşte kısa vadeli fırsatlar değerlendirilebilir. Petrol ve enerji. Petrol piyasası, Mars-Vakrep geçişinin etkisiyle adeta bir volkan gibi. Ani patlamalar ve hızlı geri çekilmeler mümkün. Sanki bir yarış arabasıyla virajlı bir yolda ilerliyorsunuz. Hız yapmak cazip ama kontrolü kaybetmek de bir o kadar kolay. OPEC toplantısı ve jeopolitik haberler, fiyatlarda keskin hareketler yaratabilir. Doğal gaz ise Çin'in talebine bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyebilir. Strateji, enerji piyasasında kısa vadeli fırsatlar için haber akışını yakından takip edin. Ancak uzun vadeli pozisyonlarda temkinli olun. Tarihsel korelasyonlar. 2015 terazi güneş girişi, altın fiyatları, terazi dengesi sonrası güvenli liman arayışıyla yükseldi. 2018 Mars-Vakrep geçişi, petrol fiyatlarında ani derin dalış yaşandı. Ancak bir hafta içinde toparlanma geldi. 2020 yeni ay yaklaşımı, kripto piyasasında Ethereum'da kısa vadeli bir rally görüldü. Ancak ardından denge arayışı arttı. Gökyüzü bu hafta bize çok net mesajlar veriyor. Dengeyi ara, derinlemesine in, uyumlu ol. Piyasadaki ani dalgalanmaları duygusal kararlarla değil, planlı ve bilinçli hareketlerle karşılamak büyük fark yaratacak. Destekleriniz benim için çok değerli. Yorumlarınızı,
Sorularınızı paylaşmayı unutmayın. Haftaya gökyüzünün yeni mesajlarıyla görüşmek üzere. Hepinize bereketli ve kazançlı günler diliyorum.